Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir çörek tarifi hazırladım. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Büyük küçük herkesin severek yiyeceği bir çörek oldu. Dilerseniz nasıl yapmışım? Buyurun hemen başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağından biraz eksik ılık su ilave ediyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı maya ekledikten sonra spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra üzerine yarım su bardağı şeker ekleyip şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Şekeri güzelce erittikten sonra yarım çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ve 2 adet yumurta ekleyip sıvı malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sıvı malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra un ilavesi yapıyorum. Unun büyük bir kısmını ekledikten sonra üzerine 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Ve malzemelerimi karıştırmaya devam ediyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyor olacağım. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilir. Kalanını da ilave ettim ve tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Toplamda bu tarif için 5,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebilir, o yüzden dikkatli bir şekilde ekleyelim. Hamuru spatula ile toparladıktan sonra spatulayı çıkarıp elle yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışan bir kıvamı var. Bu kıvam bizim için güzel, daha fazla un ilavesi yapmıyorum. Hamurum pürüzsüz bir dokuya sahip olana kadar 1-2 dakika boyunca yoğuruyorum. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi güzel bir kıvama geldi. Üzerini kapatıyorum ve 30 dakika mayalanması için bekletiyorum. 30 dakika dinlenmiş olan hamurumun öncelikle havasını alıyorum. Bu aşamamız çok önemli. Maya tadının gelmemesi için bu şekilde havasını alalım. Hamur paleti yardımıyla şöyle bir hamuru toparladım. Masaya un serptikten sonra hamurumu masaya alıyorum. Hamuru rulo olacak şekilde toparlıyorum. Öncelikle ruloyu 2 eşit parçaya ayırıyorum. Daha sonra da her bir parçayı düzgün olacak şekilde rulo haline getiriyorum. Hamurumu 9 eşit parçaya ayırıyorum ve her bir parçayı elimle yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bu aşamalarda un miktarını çok az şekilde kullanalım. Hamurun kıvamını daha da sertleştirmeyelim. Beze haline getirmiş olduğum hamurlarımı yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Tepsiye yerleştirirken de aralarında boşluk bırakıyorum. Bezeleri tepsiye yerleştirdikten sonra üzerini kapatıyorum ve 20 dakika tepsi mayası için bekletiyorum. Çöreklerimiz 20 dakika boyunca mayalandı. Üzeri için yarım su bardağı kadar pudra şekerin üzerine 1 çay kaşığı tarçın ekleyip karıştırıyorum. Çöreklerin üzerine şekil vermek için çatal kullanıyorum. Çatalları yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğum pudra şekeri ve tarçın karışımını üzerine eliyorum. İlk çöreklerime şekil verdikten sonra kalan çörekleri de aynı şekilde hazırlıyorum. Bu arada beni hangi şehirden, hangi ülkeden takip ediyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yine aynı şekilde tarifim hakkında kafanıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Çöreklerimiz artık fırına girmeye hazır. 190 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum.
Çöreklerim fırından çıktı. 5 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Hemen sizlere kıvamını yakından göstermek istiyorum. Çok güzel şekilde altı da üstü de pembeleşti. Gördüğünüz gibi içerisi de çok güzel şekilde pişti. Eğer çocuklarınızın kahvaltı saati için düşünüyorsanız içerisine kahvaltılık çikolatadan ekleyerek pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık bir çörek oldu. Çöreğinizin tatlı olmasını isterseniz damak zevkinize göre şeker miktarını arttırabilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyor olacağım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.